Cebimde ucu ucuna yetecek bir para. İçimde umutlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle belki de milyonlarca insanın hayatının bir döneminde yaşadığı bir duygudan bahsetmek istiyorum. Cebinde ucu ucuna yetecek kadar para olan ama içinde hala umut taşıyan insanların hikayesinden. 02 Haziran 2026 itibariyle dünyanın birçok yerinde ekonomik koşullar hala insanların günlük yaşamlarını zorlamaya devam ediyor. Enflasyon, artan yaşam maliyetleri, kira fiyatları, enerji giderleri ve belirsizlikler birçok kişinin omzunda ağır yükler bindiriyor. Ancak bütün bu gerçeklerin arasında gözden kaçırılmaması gereken bir şey var. İnsan bazen sadece parayla değil, umutla da ayakta kalır. Belki şu an bu videoyu izlerken hesabınızda çok büyük rakamlar yok. Belki ay sonuna kadar kalan günleri hesaplıyorsunuz. Belki markete girerken fiyat etiketlerine eskisinden daha uzun bakıyorsunuz. Belki de cüzdanınızı açtığınızda gördüğünüz miktar size güven vermekten çok kaygı veriyor. Ama yine de sabah kalkıyorsunuz. Yine de plan yapıyorsunuz. Yine de geleceği düşünüyorsunuz. İşte insanı insan yapan şey tam da burada başlıyor. Çünkü umut şartlar mükemmel olduğunda ortaya çıkan bir duygu değildir. Umut şartlar zor olduğunda ortaya çıkan bir direnç biçimidir. Kolay zamanlarda herkes hayal kurabilir. Kolay zamanlarda herkes geleceğe güvenle bakabilir. Asıl mesele her şey üst üste gelirken, hayat sizi sıkıştırırken, cebinizde para azalırken bile iç dünyanızda küçük bir ışığı koruyabilmektir. Bugün geriye dönüp baktığınızda başarı hikayeleri dinlediğimiz insanların büyük çoğunluğunun yolculuğuna baktığımızda ortak bir nokta görüyoruz. Onların başlangıç noktaları mükemmel değildi. Kimisi borç içindeydi, kimisi işsizdi, kimisi çevresinden destek göremiyordu. Kimisi defalarca başarısız olmuştu ama hepsinin sahip olduğu ortak bir sermaye vardı. Bu sermaye banka hesabında değildi. Bu sermaye yatırım fonlarında değildi. Bu sermaye içlerindeki umuttu. Çünkü insanın hayatındaki en büyük yatırımlardan biri kendisine yaptığı yatırımdır. Bir gün daha denemek, bir kez daha ayağa kalkmak, bir kez daha öğrenmek, bir kez daha mücadele etmek. İşte bütün büyük değişimler böyle başlar. Bazen insanlar umut kelimesini fazla romantik buluyor. Ama aslında umut son derece gerçekçi bir şeydir. Umut hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Umut şartlar olsa bile hareket etmeye devam etmektir. Bir tohumun toprağın altında beklemesi gibidir. Dışarıdan bakıldığında hiçbir şey olmuyormuş gibi görünür. Ama içeride sessiz bir hazırlık vardır. Kökler oluşuyordur. Güç toplanıyordur. Ve zamanı geldiğinde o tohum toprağı yarıp gün ışığına çıkar. İnsan hayatında da çoğu zaman durum böyledir. Bazen emek verirsiniz ama sonuç hemen gelmez. Bazen çalışırsınız ama karşılığını hemen alamazsınız. Bazen mücadele edersiniz ama kimse fark etmez. Fakat bu görünmeyen dönemler aslında geleceğin temelinin atıldığı dönemlerdir. Bugün cebinizdeki para az olabilir. Ama bilginiz artıyorsa, deneyiminiz artıyorsa, karakteriniz güçleniyorsa, sabretmeyi öğreniyorsanız aslında sandığınızdan daha zengin bir süreçten geçiyorsunuz demektir. Modern dünyada insanlar çoğu zaman kendilerini başkalarıyla karşılaştırıyor. Sosyal medya birkaç saniyelik görüntülerle insanların hayatlarını değerlendirir hale geldi. Birileri geziyor, birileri yeni araba alıyor, birileri yeni ev alıyor, birileri başarılarını paylaşıyor. Ve insan farkında olmadan kendi hayatını eksik görmeye başlıyor. Oysa kimsenin hikayesinin tamamını bilmiyoruz. Kimsenin geceleri ne düşündüğünü bilmiyoruz. Kimsenin hangi mücadelelerden geçtiğini bilmiyoruz. Bu yüzden kendi yolculuğunuzu başkalarının vitrinleriyle kıyaslamayın. Çünkü vitrinler gerçeğin tamamını göstermez. Kendi hikayenize odaklanın. Kendi gelişiminize odaklanın.
Dünkü halinizden daha iyi olup olmadığınıza odaklanın. Hayat çoğu zaman bir yarış değil, bir yolculuktur. Ve bu yolculukta önemli olan ne kadar hızlı ilerlediğiniz değil, ilerlemeye devam edip etmediğinizdir. Bazen insanın cebindeki para azalır ama özgüveni artar. Bazen banka hesabı küçülür ama bilgisi büyür. Bazen imkanları azalır ama karakteri güçlenir. Ve çoğu zaman gelecekteki başarıların temelini işte bu görünmeyen kazanımlar oluşturur. Şunu unutmayın. Geçici olarak maddi sıkıntı yaşamak, kalıcı olarak başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Bugün zor bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Ama bu dönem sizin kim olduğunuzu belirlemez. Bu dönem sadece hikayenizin bir bölümüdür. Kitabın tamamı değildir. Birçok insan hayatındaki en büyük dönüşümü tam da en zor dönemlerinde yaşamıştır. Çünkü insan bazen rahatlık içinde değil, zorluk içinde büyür. Bazen sahip olduklarımız değil, eksik olanlar bize yeni yollar öğretir. Bazen kapılar kapanır ki yeni kapıları fark edebilelim. Belki şu an her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Belki planlarınız gecikti. Belki işler umduğunuz hızda ilerlemedi. Belki beklediğiniz fırsatlar gelmedi. Ama unutmayın, gecikme ile vazgeçmek aynı şey değildir. Bir şeyin zaman alması gerçekleşmeyeceği anlamına gelmez. Doğanın bile kendi ritmi vardır. Bir ağacın büyümesi zaman ister. Bir nehrin yol açması zaman ister. Bir insanın olgunlaşması zaman ister. Bu yüzden kendinize biraz zaman tanıyın. Kendinize biraz sabır gösterin. Çünkü bazen en büyük başarılar en uzun hazırlık süreçlerinden sonra gelir. İçinizdeki umudu koruyun. Ama sadece umut etmeyin. Harekete geçin, küçük adımlar atın, her gün biraz öğrenin. Her gün biraz gelişin. Her gün biraz daha ilerleyin. Çünkü büyük başarılar genellikle küçük ama istikrarlı adımların sonucudur. Bir günde hayatınız değişmeyebilir. Ama bir yıl boyunca her gün attığınız küçük adımlar hayatınızı tamamen değiştirebilir. İnsanların çoğu büyük sonuçlara odaklanır. Ama büyük sonuçlar büyük günlerde değil, sıradan günlerde oluşur. Kimsenin görmediği çalışmalarda oluşur. Kimsenin alkışlamadığı emeklerde oluşur. Kimsenin fark etmediği disiplinlerde oluşur. İşte bu yüzden bugün nerede olduğunuzdan çok hangi yönde ilerlediğiniz önemlidir. Belki şu an cebinizdeki para sadece birkaç gün daha yetecek kadar. Belki bütçe hesapları yapıyorsunuz. Belki gelecekle ilgili kaygılar taşıyorsunuz. Ama aynı zamanda yeni fikirleriniz var. Yeni hedefleriniz varsa, yeni hayalleriniz varsa henüz kaybetmiş değilsiniz demektir. Çünkü insan önce zihninde yenilir, sonra hayatında. Ve insan önce zihninde kazanır, sonra hayatında. Bu nedenle düşüncelerinize dikkat edin. Kendinizle konuşma biçiminize dikkat edin. Sürekli olarak kendinize başarısız olduğunuzu söylerseniz enerjiniz azalır. Sürekli olarak kendinize yetersiz olduğunuzu söylerseniz cesaretiniz azalır. Ama kendinize bir şans verirseniz, kendinize inanırsanız, kendinizi geliştirmeye devam ederseniz, hayatın size sunabileceği fırsatları daha net görmeye başlarsınız. Umut bazen çok sessizdir. Bağırmaz, gösteriş yapmaz, dikkat çekmez. Ama zor zamanlarda insanın omzuna dokunan görünmez bir dost gibidir. Ve der ki henüz bitmedi. Belki bugün değil, belki yarın da değil ama bir gün emeklerinin karşılığını göreceksin. Bir gün bugünkü günleri geriye dönüp hatırlayacaksın. Bir gün şu an yaşadığın sıkıntıların seni nasıl güçlendirdiğini anlayacaksın. Ve o gün geldiğinde şunu fark edeceksin. Seni ayakta tutan şey cebindeki para değilmiş. İçindeki umutmuş. Bu yüzden sevgili dostum, eğer şu an zor bir dönemden geçiyorsan, eğer şartlar seni yoruyorsa, eğer bazen gelecekle ilgili endişeler taşıyorsan,
Bil ki yalnız değilsin. Dünyanın her yerinde milyonlarca insan benzer mücadelelerden geçiyor. Ama yine de yaşamaya devam ediyor. Yine de çalışmaya devam ediyor. Yine de hayal kurmaya devam ediyor. Ve yine de umut etmeye devam ediyor. Çünkü insanlık tarihi boyunca ilerlemeyi sağlayan şey sadece para olmadı. Sadece teknoloji olmadı. Sadece güç olmadı. İnsanlığı ileriye taşıyan şeylerden biri de umuttu. Bugün senin de ihtiyacın olan şey belki budur. Biraz daha sabır, biraz daha cesaret, biraz daha kararlılık ve biraz daha umut. Cebinde ucu ucuna yetecek bir para olabilir. Ama içinde umut varsa henüz her şey bitmiş değildir. Belki de en güzel sayfalar henüz yazılmamıştır. Belki de en büyük dönüşüm henüz başlamamıştır. Belki de şu an yaşadığın mücadelelerle gelecekte anlatacağım başarı hikayesinin ilk bölümleridir. O yüzden yürümeye devam et. Öğrenmeye devam et. Gelişmeye devam et. İnanmaya devam et. Ve her şeyden önemlisi içindeki umudu korumaya devam et. Çünkü bazen insanın sahip olduğu en değerli servet banka hesabında değil, kalbinin içinde saklıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.